İlk başta 2 bardak pirinç, 200 cc'lik su bardağı kullanıyoruz. Biraz tuz. Zor gibi gözüken fakat kolay bir tarif yapıyoruz. Pirinci geçecek kadar sıcak su. Yalnız kaynar değil, sıcak su. Bir gün önceden filan pirinci ıslatmıyoruz. Diğer işlerimizi yapana kadar pirincimiz hazır olacak. Bunu hemen köşeye alalım. Burada 1 kilo kemikli pirzolam var, tavuk pirzolam. Artık tencerenizin durumuna göre ne kadar kullanacaksanız, isterseniz 2 tane tavuk pirzola ile bile yapabilirsiniz. Ve sonuncu. Şimdi şu kemikleri görüyorsunuz değil mi? Bıçak bile kullanmaya gerek yok farkındaysanız. Bu kadar kolay bir işlem. Bu da sonuncu. Tavuk suyu yapıyoruz en basit şekilde. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı tamamen isteğe bağlı. Hoşlanmayan arkadaşlar olabiliyor. Harika. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı sizce? Bunlar dışarıdaki dostlarımıza gidecek. Göreceksiniz. Sıra tavuklarda. O kızarırken diğer işlemlerimizi yapalım. Hemen patlıcanlarımızı alacalı bulacalı yapıyoruz. Bana 2 tane patlıcan yetecek. Siz isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Tencerenizin durumuna göre. Evet bakın böyle kalsın tavuğun parçaları. Bunu istiyoruz zaten. İstediğim bütün parçalar tencereye bulaşsın. Lezzet tamamen tencereye geçsin. Tamamen tencerede bitecek her şeyi. Ben şöyle 3 parçaya bölüyorum. Sonra hepsini yine eşit parçalara 3'e bölüyorum. Dolu dolu 1 çay kaşığı tuz. Evet, suyla üstünü kapla. Acısını attırsın. Bu da köşede sırasını beklesin. 3 tane patatesim var burada. Şimdi bunları şöyle hepsini hemen hemen aynı kalınlıkta kesmek lazım. Bakın aynen böyle. Görüyor musunuz? Hemen hemen hepsi aynı kalınlıkta. Hemen bakalım. Kendimizden uzağa. Hemen şu patlıcanları kurutalım. Bakalım. Yine de üstünü kapatalım. Kararma olmasın. Tavuk suyumuz hazır. Şöyle bir alalım. Sadece çatalımın girmesi yeterli. Dağılmasını istemiyorum. Çünkü daha pişecek biliyorsunuz. Sıra patlıcanlarda. Rengi dönüp piştiğine inandığım anda patlıcanlarımı da alıyorum. Fazla yağını akıtıp geri kalanlar tavukları. Şimdi yapılan en büyük hatalardan bir tanesi pilav başka tencerede kavruluyor. Olacak iş değil. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Şu tavuk parçalarını. Bakın hani diklez ekmek diye et kızartırken bir terim vardı ya. Tavayı bütün lezzetlerle buluşturmak. Şimdi bu yağ esasında yeter. Ama ben biraz daha tereyağı kullanacağım. Ama tamamen size kalmış. Bu yağ yeter esasında. Şöyle bir kere daha karıştırıp bütün lezzeti tavaya yaydıktan sonra hayatınızın pilavını yapıyorsunuz ha. Ne demek istediğimi yapanlar anlayacak. Koray ben pilav yapıyorum. Tane tane olmuyor. Her defasında hayal kırıklığına uğruyorum. Neden? Çünkü iyi kavurmuyorsunuz.
Ne kadar iyi kavurursanız ve ne kadar uzun kavurursanız pilavınız o kadar tane tane olur. Orta ateşte 5-6 dakika kavuracağız. Daha sonra üstüne tuz atacağız ama kavururken 1 çay kaşığı tuz attım. Kavururken tuz atmayı unutmayın sakın. Böyle alıyorsun. Kazıyarak alıyorsunuz. Tavuğun düz tarafına tavaya yayıyoruz. Bakın bu tarafı değil, düz tarafı unutmayın. Diyelim ki böyle boşluklar kaldı değil mi? Hiç sıkıntı değil. Hemen tavuğun kalın tarafından böyle koparıyorsunuz. Boşlukları kapatıyorsunuz. Mutfak hep çözüm yeri. Patatesler. İşte şimdi hepsinin aynı ölçüde olmasının faydasını yaşıyoruz. Harika. Daha şimdiden bile pilav tane tane, farkında mısınız? Pilav yaptığımız bardağın ölçüsü. Tavuk suyumu göstermek için yapıyorum. Yarısı kadar tavuk suyu. Bir. 2 su bardağı sıcak su. Bu tarife karabiber çok yakışır. Bol bol karabiber. Kavururken pilavı tuz kullanmıştım 1 çay kaşığı kadar. Üstünü tuzluyoruz. 20 dakika falan oldu. Bir bakalım nasıl durumu. Koray, piştiğini nasıl anlayacağım? Bakın şöyle yanlardan açacaksınız. Su var mı? Yok. Emin olalım. Görüyorsunuz değil mi? En ufak su yok. Aşağı yukarı iniyorum. Görüyorsunuz su yok. Korkmamak lazım. Hiçbir şey olmaz. Şöyle yeniden yayabilirsiniz. Pilavı doğru yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Yine de bir sağlamasını yapalım. Tane tane mi? Görüyorsunuz değil mi? Tane tane. Ki ince olmasına rağmen pilav. Demlenmesini istiyoruz. Evet, bakalım ne yaptık? 15-20 dakika sonra. Çelik tencere kullandık. Kendine güvenmeyen, ilk defa yapan mutlaka teflon tencere kullansın. Ama teflon tencereye göre 10 kat daha lezzetli olur. Çelik tencerede inşallah mahcup etmez bizi. Belki biz Fatih Sultan Mehmet'in portresini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlayamıyoruz. Paramız yok ama isterlerse bu da portre gibi oldu. Bunu bağışlayabilirim. 33.000 kişi olduk neredeyse. İlla ki bir kişi İmamoğlu'nu tanıyordur. Koray'ın selamı var deyin. İsterse bunu hediye edebilirim. Şöyle bir alalım, görüyorsunuz. Daha fazla zaman kaybetmeden. Pilavı görüyor musunuz? Nasıl? Tane tane mi? Hayatınızda yediğiniz en iyi tavuklu pilavı yiyor olabilirsiniz. Bu lokma sizin. Açın ağzınızı. Dikkat etmeniz 2 tane olay var. Bir tanesi, tavuğu kızarttığımız tencerede pilavımızı kavurduk. Hep aynı tencereyi kullandık. Bu birinci detay. İkinci önemli nokta, çelik tencere kullandık. Teflon tencere kullanırsanız döndürürken mutlaka başarılı olursunuz. Ama çelik tencerede risk var. Ne olur? Yine pilav çıkar ama tavuk yapışabilir. Bu sefer tavukları üstüne koyarsınız. Ama çok daha lezzetli olur çelik tencerede. Aklınızda bulunsun. Ufak bir kendime eleştiri, biraz daha tuzlu olabilirmiş. Ama evde tek başıma olmadığım için tuzunu evdekilere göre yaptım. Hepimize eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Rıfkı, mahallemizin delikanlı kedisi, gecelerin bekçisi, onun da keyfi yerinde. O zaman herkese afiyet olsun.